Eskiden insanlar bilgisayar alırken şu soruyu sorardı. Bu bilgisayar GTA'yı kaldırır mı? Şimdi aynı soruyu cep telefonları için sormaya başladık. Bu cep telefonu PUBG'yi kaldırır mı? Herkese merhaba, ben Mert Üder. Bir önceki videomda yeni çıkan PUBG New State'e girişte yaşanan sorunların çözümlerinden bahsettim. Konu ile ilgili o kadar çok soru geldi ki bu videoyu hazırlamaya karar verdim. Bu videoda baştan sona kadar PUBG New State'e girişte yaşanan sorunlar ve çözümleri olacak. Videoyu soru cevap şeklinde hazırladım. Bu yüzden baştan sona kadar izlerseniz kesinlikle aradığınız sorunun cevabını da burada bulabilirsiniz. Sizleri çok fazla bekletmek istemiyorum. Bu yüzden ilk sorudan başlayalım. İlk sorumuz şu. PUBG New State için minimum sistem gereksinimleri nedir? Burada ilk olarak Android'den bahsedelim. Android için 6 ve üzeri bir sürüme sahip olmanız, 2 GB RAM, 64 bit işlemci, Vulkan 1.1 ya da OpenGL 3.1 desteğinin olması gerekiyor. iOS kısmına gelecek olursak iOS 13 ve üzeri bir sürüme sahip olmanız, bu da demek oluyor ki iPhone 6 ve üzeri cihazlar çalıştırabilir ve 2 GB RAM'e sahip olmanız gerekiyor. Şimdi bunlar sistem gereksinimleriydi. Bir sonraki soruda bunun nasıl öğrenildiğini göreceksiniz. Soru 2. Cihazımın destekleyip desteklemediğini nasıl öğrenebilirim? Android için konuşacak olursak Google Play'deki bir uygulamayla bunu öğrenebiliriz. Uygulamanın adı CPU Z Hardware Info. Bu uygulamayı indirerek cihazınızdaki tüm bilgileri öğrenebilirsiniz. Ben daha önceden bu programı indirdim. Şimdi programı açtığımızda böyle bir ekranla karşılaşacağız. Burada cihazımızla ilgili birçok bilgi yer alıyor. İlk olarak burada OS kısmına gelelim. Burada işletim sisteminin kaç olduğunu görebiliriz. Display kısmına gelerek burada grafik ayarlarını göreceğiz. Grafik kısmına baktığımızda OpenGL versiyonunun 3.2 olduğunu görüyoruz. Yani minimum sistem gereksinimlerini sağlıyor. Memory kısmına baktığımızda ise RAM miktarını görebiliriz ki 2 GB'ın üzerinde olduğu için burada da bir sıkıntı yok. Ve en önemli kısımlardan biri CPU kısmına gelerek burada işlemcinin 64 ya da 32 bit olup olmadığını görebiliriz. Bakacak olursanız 64 bit olduğu görünüyor. Yani burada da herhangi bir sıkıntı yok. Yani bu cihaz kesinlikle oyunu çalıştırabilir demek istiyor. iOS'ta ise tabii ki elimde cihaz olmadığı için bunu herhangi bir uygulamayla gösteremiyorum ama sistem gereksinimlerini karşılıyorsa bir sorun olacağını da düşünmüyorum. Üçüncü soru. Sistemi destekliyor ancak oyuna yine de giremiyorum. Bunun sebebi şu. Birincisi cihazınız rootluysa. Root erişimi zaten cihazınızı hacklediği için ister istemez bir sıkıntı çıkarıyor. Çünkü oyun şunu istiyor. Yani sisteme herhangi bir şekilde müdahale edilmemesi gerekiyor ki ben de hile yazılımlarını burada engelleyeyim. Yani amaç o. İkincisi e-mail atılmış cihaz olabilir. Genellikle yurt dışından gelen cihazlarda bu sorunlar var. Bunun da sebebi yine cihazın rootlanması. Çünkü e-mail atılma işlemi yapılırken cihaz rootlanıyor. İster istemez de bu oyunun çalışmasını engelliyor. Üçüncüsü geliştirici seçeneklerinin açık olması ki bir önceki videoda bundan bahsettik. Geliştirici seçenekleri eğer cihazınızda açıksa mutlaka bunu kapatın. iOS'a geldiğimizde ise iOS'ta eğer bir jailbreak olayı varsa yine aynı şekilde oyuna girmenizi engelleyebilir. Yine bunun dışında oyunda arka planda çalışan uygulamalarda oyunun çalışmasını engelleyebilir. Çünkü RAM miktarınızı düşürebiliyor. Bu da sizin oyundan atılmanıza neden olabiliyor. Dördüncü soru. Root yetkisi verilmiş cihazda oynamak istiyorum. Ne yapabilirim? Bunun için ya root erişimini kaldırmanız ya da root erişimini engellemeniz gerekiyor. Engellemek için Magix adında bir uygulama var. Ancak bu uygulamanın nasıl kullanıldığını ya da uygulama nasıl çalışır onunla ilgili herhangi bir video paylaşmayacağım. Çünkü herhangi bir problem olduğunda sorumluluğu kabul etmek istemiyorum. Beşinci sorumuz. Oyunun grafik ayarları nasıl değiştirilir? Yine Krafton'un sunduğu çözümlerden bir tanesi de bu. Grafik ayarlarını değiştirmek. Bunun nasıl yapıldığı ile ilgili tabii ki telefondan telefona fark ediyor. Bu yüzden ben kendi telefonumda nasıl değiştirildiğinden bahsedeceğim. Siz de benzer şekilde telefonunuzda bulup değişebilirsiniz. Yine cep telefonumuzda ayarlar kısmına girelim. Burada geliştirici seçeneklerin olduğu bölüme tekrar geleceğiz. Geliştirici seçeneklerini girdikten sonra aşağı doğru inelim. Burada oyun sürücüsü tercihleri diye bir bölüm var. Tabii ki bu cep telefonundan cep telefonuna markadan markaya değişebilir. Burada oyun sürücü tercihlerini açtığımızda burada tüm uygulamalar için varsayılan olarak işaretlenmiş. Biz buradan PUBG New State için olanı değiştireceğiz. PUBG New State'e girdikten sonra ki bunu daha önce ben değiştirdim. Burada oyun sürücüsü, yayın öncesi sürücü ve sistem grafik sürücüsü olarak 3 tane sürücü var. Buradan oyun sürücüsünü tercih ederek de değişebilirsiniz. Dilerseniz diğer seçenekleri deneyerek çalışıp çalışmadığını anlayabilirsiniz. Soru 6. Güncelleme ve optimizasyon ekranında oyundan atıyor. Eğer cihazınız e-mail atılmamış, rootlanmamış ya da herhangi bir şekilde dışarıdan müdahale edilmemiş ise
herhangi bir sıkıntı olmayacaktır. Güncelleme beklemeniz gerekiyor. Telefonunuzun modeli henüz desteklemiyor olabilir. Bu yüzden güncelleme beklemeniz gerekebilir. Ya da bir önceki sorudaki gibi grafik ayarlarını değiştirseniz belki bir çözüm olabilir. Soru 7. Oyuna girdiğinde siyah ekran hatası veriyor. Siyah ekran hatası vermesinin 3 tane nedeni var. Birincisi cihazınız güncel değildir. Mutlaka güncellemeniz gerekir. İkincisi emülatör kullanıyorsunuzdur. Mutlaka emülatörü kapatın. Çünkü emülatör desteği yok. Üçüncüsü ise geliştirici seçeneklerinin açık olması. Mutlaka bunu da kapatmanız gerekiyor. Ancak tüm bunlara rağmen hala siyah ekran hatası veriyorsa mutlaka bir güncelleme beklemeniz gerekiyor. Hatta bununla ilgili daha önce söylediğim gibi Poco cihazlarda Vulkan 1.1 desteği kaldırıldı. Bunun nedeni de yine siyah ekran vermesinden kaynaklıydı. Eğer güncelleme yapmadıysanız mutlaka Google Play'den oyununuzu güncelleyin. Soru 8. Oyuna girdiğimizde oyunda grafiklerde bozulmalar ve titremeler var. Aynı zamanda renklerde soluk. Bunun nedeni nedir? Bunun nedeni yine grafik işlemcinin desteklememesi ya da grafik işlemcinin yetmemesi olabilir. Bu yüzden burada bir ayar yapacaksınız. Oyuna girdikten sonra ayarlar kısmına gelin. Burada grafikleri tıklayın ve en alta inin. En altta grafik API kısmından OpenGLES ya da Vulkan arasında geçiş yapmanız gerekiyor. Eğer cihazınızda sorun yaşıyorsanız mutlaka OpenGLES'i seçin. Ama güçlü bir cihazınız varsa burada Vulkan'ı etkinleştirin. Soru 9. Oyunu güncellemeye çalışıyorum ancak oyun güncellenmiyor. Bunun nedeni Google Play kaynaklı olabilir. Bu yüzden Google Play ön belleğini temizlememiz gerekiyor. Bunun için telefon ayarlarına gelin. Uygulamalar kısmını seçin. Buradan uygulamaları yönet kısmına tıklayın. Bu listeden Google Play Store'u bulun. Üzerine tıklayın. Burada verileri temizleme kısmından ön belleği temizlemeyi seçin. Bu sayede ön bellek temizlenecek ve cihazınız yükleme hazır hale gelecektir. Soru 10. Cihazım yurt dışı cihazı. Sorun olur mu? Hayır, sorun olmaz. Aslında yurt dışı ya da yurt içi olmasının herhangi bir etkisi yok. Burada cihaza e-mail atılıp atılmaması yani rootlanıp rootlanmamasının etkisi var. Eğer cihazınızda bir root varsa bunu kaldırın ya da e-mail atılmışsa bu da yine engelleyebilir. Çünkü dediğimiz gibi e-mail atıldığında root yetkisi de veriliyor. Bu yüzden farkında olmadan aslında cihazınız hacklenmiş oluyor. Bu yüzden de oyunu açmayabilir. Soru 11. Cihazımı fabrika ayarlarını döndürsem sorunum çözülür mü? Bunu denemeden bilemeyiz. Yani cihazınızı sıfırlarsanız önemli verilerinizi kaybedebilirsiniz. Bu yüzden eğer böyle bir şey yapacaksanız öncelikle verilerinizi yedekleyin, ardından cihazınızı sıfırlayın. Soru 12. Oyun içi sorunlarım var. Yani oyun içerisinde oynarken problemler yaşıyorum. Bu tarz bir sorunun oyun kaynaklı olduğunu söyleyebilirim. Yani kısacası güncelleme beklemeniz gerekiyor. Ve son sorumuz. Oyunu emülatörü kullanarak oynayabilir miyim? Cevabım şimdilik kesinlikle hayır. Bakın hiçbir emülatör şu an bu oyunu çalıştırmıyor. Çalıştırdığını söyleyen emülatörler de genellikle reklam amaçlı indirmenizi sağlıyor. Ama kesinlikle şu an için bir destek yok. Zaten indirdiğinizde oyunu kurduğunuzda siyah bir ekranla karşılaşacaksınız. Resmi olarak açıklanmadığı sürece hiçbir emülatörü kullanmayın. Çünkü oyunun ayarlarını değiştirmeye yönelik bazı yazılımlar olabilir. Bu da sizin oyundan banlanmanıza neden olabilir. Bu yüzden kesinlikle emülatör kullanmayın. Umuyorum ki bu video sizler için yararlı olmuştur. Eğer farklı sorunlar yaşıyorsanız bunu mutlaka açıklamalar kısmından yazabilirsiniz. Sizlere bol winli oyunlar diliyorum. Umarım oyunda karşılaşırız. Şimdilik hoşça kalın.